muhteşem ötesi geleneksel saçmalıkları buldum. Bu biraz vahşice ama. Tatlı krizine giriyor kafeste. Nasıl bir şey ya bu? Evet. Korkunç değil mi ya? Daha garip olanı aile üyeleri bekliyormuş yani başlarında. Tuvalete giriyorlar mı? Yine de evli kadını baştan çıkaran adamın el ve ayak parmaklarından biri kesiliyor. Kesilen parça da onunla ilişkiye giren kadına yediriliyormuş. Daha kötü. İnsanlara saygı duyduklarını göstermek için o ölüleri mezarlarından çıkarıp dans ediyorlar. Kenya ve Kuzey Tanzanya'nın Masai halkı tükürerek selamlaşıyormuş. Tam güzellik bu. Merhaba arkadaşlar, ben Yup TV'den Selvi. Ben Gamze. Sapan konulara hoş geldiniz. Konumuz ne? Gelenekler. Bana bugün yine nasıl ilginç bilgiler vereceksin? Muhteşem ötesi geleneksel saçmalıkları buldum. Amazon'da Brezilya ve Venezuela'nın sınırları arasında yaşayan bir kabile varmış. Bu kabile ölen kişilerin kemiklerini ve küllerini yiyormuş. Aile eşrafından biri öldü mesela. Onu yakıyorlar ya. Kalan işte külleri, kemikleri, osu busu falan nesi varsa onları yiyor. Ölen kişinin ruhundaki özelliklerin aile eşrafı bakteri ne bok varsa. Evet. Hatta bak ölen kişinin kemikleri muzlu bir çorbaları varmış. O muzlu çorbanın içine atıyorlarmış ölen kişinin kemiklerini. Kaynatıyorlarmış. O çorbayla bütün herkese dağıtıyorlarmış. İşte ölen kişinin özellikleri kendilerine geçsin. Aynı kabilenin geleneklerinin devamı var. Bu biraz vahşice ama. Bu kabilede vahşet ve şiddet kutsal sayılıyor. Kabilenin erkekleri savaşçı ve güçlü görünebilmek için eşlerine türlü şiddetler uyguluyor. Eşini ne kadar fazla döverse, hırpalarsa, yıpratırsa o kadar çok mu? Adam eşini ne kadar çok sevdiği anlamına geliyor. Evet ve de adamın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Mesela bunların arasında, şiddetlerin arasında kulağının kesilmesi, kulak memesinin yırtılması, kafasının taşla kırılması, bacaktan kocaman et parçasının kesilmesi, baldır kemiğinin açıkta kalması, ezilmiş burun, kırılmış dişler. Ben sonucu çok merak ediyorum. Var mı sende fotoğraf? Böyleyse karısı benziyor sonradan. Karısı böyleyse o zaman ne kadar mutlu bir evlilikleri var. Adam kadını ne kadar fazla seviyor. Bunu gösteriyor. Ama bazı Türk Efendisi'ndeki yaratıklara döndü kadın. Manyak mısın? Ama işte o eşini gösteriyor. Kemiği yok, bilmem burnu yok. Türklerde de var benzer şeyler de kabile değil. Bu durumda işte erkek ne kadar saldırgansa o kadar makbul bir kişi ve saygın. Kadın da ne kadar çok dayak yerse, ne kadar çok şiddete maruz kalırsa o kadar sevildiğini gösteriyor. Aynı kabile bu yine. Bak bu kabilenin adı Yanomami kabilesi. Eğer eşlerin ilk çocuğu kız doğarsa kesinlikle öldürülüyor. İlk çocuk erkek olacak. Kızsa öldürülüyor. Erkek çocuk küçük yaşta saldırganlaştırılıyor. Saldırganlığı öğreterek eğitiliyor. Gösterdiği performansta da övgülere layık görülüyor. Yine aynı kabilede. Sattı. Çok ciddi gelenekleri olan bir kabile bu ama önemli bir kabile. Belli canım. Kadınların çok iyi örnek oluyoruz şu an. Kadınların adet kanı şeytani sayılıyor. İlk adet gören kız öldürülüyor. Hayır, regl süresi bitene kadar bambudan yapılmış bir kafese kilitleniyor. Regl süresi bitene kadar tutsak tutuluyor ve aç bırakılıyor. Tatlı krizine giriyor kafeste düşüyorsun. Nasıl bir şey ya bu? Evet. Sonraki adet dönemleri bitene kadar da kabileden yani ilk regli de kapatıyorlar. Aç bırakıyorlar, susuz bırakıyorlar. Sonraki aylarda da her reglisinde de ormanın en ücra kuytu köşesine gidip regli süresi bitene kadar kabileden uzaklaşmak zorunda kalıyor. Hindistan'da tuvalet kağıdı yok. Evet. Tuvalet bile yokmuş yani. Hindistan'da önemli ki yola sıçıyorlar zaten gezdikleri yerde. Hindistan'da yürürken yolda yere düşmemek çok önemliymiş çünkü kesinlikle bir insan bokunun üzerine düşebilme ihtimalim var. Bu yüzden önemliymiş. Yere düşmemelisin yani Hindistan'da. Düştüğün anda sıçtın çünkü yani. Ya da sıçılmışın üzerine düşüyorsun yani, anladın mı? Çok kötü. Evet, tuvalet kağıdı yok bu, çok ilginç. Tuvalette yok ki onlarda. Tarla yapmışlar sıçmak için. Yemin ediyorum kadınlar köyün kadınları. Efero bir tuvalet yapmaya harcasalar aslında her şey
yok. Köyün kadınları bak tuvalete gidebilmek için bir işte tarla belirlemişler kendilerine. Bir de tecavüze uğramamak için günde 2 kere tuvalete gidiyorlar. Bunun sebebi de evet grupça toplaşıyorlar. Tuvalet saatleri var. Sabah bir saatte gidiyorlar. Akşam belli bir saatte hava kararmadan gitmek zorundalar. Endonezya'da bu da bununla ilgili bir şey. Tidong topluluğu. Evli bir çift evlendikten sonra 3 gün boyunca tuvalete gidemiyorlar. Gitmeleri yasak. Bu kadar muhabbet. Ya bunların boklarıyla yasak. veremediklerini ben anlamadım ya gerçekten. Kötü şans getirdiğine inanıyorlarmış bunu. Tuvalete gitmenin. 3 gün. Yatakta oturup işemeyi bekliyorlar. Yani 3 gün geçsin diye bekliyorlar. Korkunç değil mi ya? Bir de ilk evlendiğin 3 gün. Bir de yıkanmak tuvalet da yok. yasak. Evet. Banyo tuvalet yasak. Şey vardı ya yıkanırsa zekası giden. Evet. suya Bildiklerini akıyor. unuturmuş. Herhalde bildiklerini unutmasınlar diye o hani ilk gece olanı 3 Ve gün. daha garip olanı aile üyeleri bekliyormuş yani başlarında tuvalete gidiyorlar mı gidiyorlar mı diye. Aslında şey yapsalarmış. Kafes kelepçeler var ya anahtarı atsalarmış bir yerden bulmaya çalışsak daha iyi bir gelenek. Gerçekten öyleymiş. Bekliyormuş ya. İzliyorlar. Bozuyorlar. Anahtarı kilit yapacaksın. Anahtarı aile büyüklerinden birisine yutturacaksın. Bekleyeceksin o sıçana kadar. Hiç kimse sıçamayacak. Endonezya'ya bildiriyorum. Hakikaten ha. Daha garanti. Evet. O sıçana kadar. Sonra hatta köyün büyüklerinden birini görevlendirsinler. Anahtarı da o bulsun. Yine de evli kadını baştan çıkaran adamın el ve ayak parmaklarından biri kesiliyor. Kesilen parça da onunla ilişkiye giren kadına yediriliyormuş. Türkiye'de olsa aldatma biter. Evet. o anda biter yani. Evet. Benim parmağımın olmadan Düşünsene. Hayır aldatacağın adamın öncelikle parmağına bakman lazım. Ola ki Güzel. yakalanırsa hani yiyeceği parmak küçük mü büyük mü en azından. Hindistan'da yemeğe gelen misafir yemeği yedikten sonra geğirmezse büyük hakaret sayılıyormuş. Demek ki yemeği beğenmedi demek. Biri benim yemek yediğim yerde yemekten sonra geğirirse ben kusarım yani. Daha Geğirmen üstünü gerekiyor. yaparım. Bu beğendin demek. Beğendim bir şey mi? demekmiş evet. Hatta Asya taraflarında bir yerde de benzer bir şey var. Orada da öyle. O zaman bak bunun üzerine burada da muhtemelen geğiriliyordur. Çünkü çok iğrenç ya. Papua Yeni Gine'nin dağlarında yaşayan birkaç kabile ölen kişilerin güçlerini taşımak için ölen kişilerin ayak, diz ve dirseklerine delikler açıp onu asıyorlarmış. Sonra vücudunda bulunan bütün yağın, vücut yağının çıkmasını bekliyorlarmış. Ceset orada asılı. Evet, asılı delikler açık asıyorlar. O deliklerden vücudundaki bütün yağı oraya akıtıyorlar. Çıkartıyorlar adamın yağını. Sonra bu ölmüş kişinin bedeninden çıkartılan yağı vücutlarına sürüyorlar. Hatta yetmiyor. Kalan yağı yemeklerine katıyorlar. Ölmüş insandan çıkan yağdan bahsediyorsun değil mi? Evet. Ceset yani. Evet. Bunu yapmalarındaki amaç ölen kişinin güçlerinin ve özelliklerinin yine kendisine geçmesini sağlamak. Bunlar da hiç ölüleri rahat bırakmıyor. Gidin gömün ya yeter ya. Bir yerde de bu daha kötü. O insanlara saygı duyduklarını göstermek için yılın belli dönemlerinde gidip o ölüleri mezarlarından çıkarıp dans ediyorlar. Ben onu görmüştüm. Şeyi düşündüm ama orada. Nasıl ayakta tutuyorlar ki adamı? Ha kefen. Hani kefene beze sarıyorlar ya işte beyaz. Tamam bir yerden sonra Aynen. kim? Çıkarmış adam. Fotoğrafı bile var ya. Bir gif gibi fotoğrafı var. Bir tanesi bacaklarından tutuyor. Bir tanesi kafasından oynuyorlar karşılıklı. Kenya ve Kuzey Tanzanya'nın Masai halkı tükürerek selamlaşıyormuş. Tam sen lafı. Bak selamlaşırken de tükürüyorlarmış. Vedalaşırken de tükürüyorlarmış. İyi şanslar dilemek için de tükürüyorlar. Nasıl bir tükürmek? Göstereyim mi? Birbirini selamlayan iki arkadaş mesela eline tükürüp ondan sonra şey yapıyorlarmış. Ama o tükürüğün birbirinin eline geçmesi gerekiyor yani. İyi tükürmen lazım. Kan kardeşliği gibi. DNA'ları birleştirmek Neresiydi lazım. burası? Kenya. Masai halkı. Aile üyeleri çocuğa uzun bir ömür dilemek için ve iyi şanslar dilemek için mesela çocuğu ziyarete geliyorlar ya tükürüyorlarmış çocuğa sürekli. Kızın düğününde de babası kızın alnına tükürüyormuş ki Benim ağzıma tükürmen gibi. alnına tükürüyormuş ki bahtı açık olsun. Mutlu birliktelik dilimi. Başta koyuyor atıyor imzasını adam yani. Evet. Bu Hindistan'da olduğunu düşünsene. Sıçıp atıyorlar. Ben sana anlatmıştım ya çingeneler kavga ederken. Çingeneler kavga ediyor metroda mı metrobüste miydi? Kavga ediyorlar. Kadın eline işeyip atıyor, eline işeyip atıyor. Kırgızistan'dan geliyor.
bu sefer oradaki geleneğe göre evlenme çağına gelmiş olan erkekler yolda görüp beğendikleri herhangi bir kızı kaçırıp eve götürebiliyorlar. Türkiye'de de yapıyorlar. Eve götürüyorlar. Evet, Türkiye'de de varmış yani zaten. Eve götürüyorlar bayağı. Aile bireyleriyle oturtuyor. Hepsi kızı evlenmeye ikna etmeye çalışıyor yani o çocukla. Evlendirmeye çalışıyor. Oha. Evet. Aslında iyi yöntem. Beni bayağı kaçırıp götürüyor yani. Hızlı, seri. Oğlum kızın yaşadığı travmayı düşünsene. Ya ne travma, zaten usulü o yani. Sevinir. Saçmalama. Hatta sevinir. Kaçırılmayan kız üzülür mesela. Evde kalmak gibi. Evet, beni kimse niye beni kimse kaçırmadı diye. Evet. Ben olsam üzülürdüm. Ama kızın da rızası olarak kaçıyorlar Türkiye'de. Türkiye'de öyle ama bazı bölgelerinde hala kızı beğeniyorsa alıp götürebiliyormuş yani. Oha. Rızamıza çok. 3. 5. karısı olarak. Aynen. Olur. Ama bunlarda bayağı kızın haberi falan yok ya. Yolda yürürken tutup kaçırıyor, evlenmeye götürüyor yani kız. Ve bu Babam yasal dışarı bir şey. çıkarken hep diyor ya, kaçırmasınlar sizi. Demek ki babamların geleneklerinde var. Pakistan'da damat adayına gelinin aile büyükleri tarafından çok ağır şekilde küfür ve hakaretler ediliyormuş. Böylelikle damadın sabrı deneniyormuş. Eğer sabır gösterirse, bütün o hakaretlere katlanabilirse demek Ya ki sana yaptılar mı? yer mi? Yaptılarsa bile diyebilir mi yaptılar? Bunun bir benzeri de Almanya'da var. Orada da evlenmeye karar veriyorlar. Düğünden önce gelen misafirler yemek yedikleri tabak, çatal ne varsa hepsini yere atıyor. Ve gelin ve damat onları topluyor. Çift onu topluyor yani. Temizliğe mi alıştırıyorlar? Hayır, birbirleriyle hani kafa kafaya verip hani şey olsun diye, beraber bir şeyler yapabiliyor olsunlar diye çöp toplatıyorlar. Tazmanya'da. Neresi? Tazmanya. Eğer bir kadının kocası ölürse, kocasının kesilip kurutulan cinsel organı kadın boynuna asıp öyle gezmek zorundaymış. Kocasına olan saygısını gösteriyormuş. Algılayamadım. Kocasına olan bağlılığını gösteriyormuş. Bayağı. Adamın Evet, cinsel organını Kurutup. kesip kurutuyorlarmış. Bayağı bir işlemden geçiyorlar tabii. kolye yapıyorlar kendileri. Evet, boynuna asıyor ki Benimki. öldü, biliyor musun? Bak neyse, önemli kısmı burada duruyor. Bir Nikaragua. Tam isimler değil mi? Nikaragua. Nikaragua. Evet. Bir Nikaragua, bizde bir yeri işaret ederken parmağımızla gösteriyoruz ya. Orada böyle. Vallahi bak, bir yere işaret etmek için kafasını, mesela ben Yağız'ı göstereceğim. Evet, öyleymiş. Kafasını işaret etmek istediği yere doğru çevirip oraya doğru böyle yapıyormuş. O yüzden oraya giderseniz diyor, yanlış anlamayın hani bu hareketi. Evet. Bizimkiler döver. Mardin eski Mardinlerdi tabii. Aslında çok böyle belden aşağı gelenekler vardı ama ben şey yapmak istedim. Bak, bir Hindistan'da da yine bebek fırlatma diye bir gelenekleri var Hindistanlılar. Yeni doğanlara şans getirdiğini düşünüyorlarmış bebek fırlatmanın. Bebeği yüksek bir manastırın tepesinden aşağıdaki insanlara fırlatıyorlar. Altına çarşaf çekiyor. Vallahi evet ya. Niye? Bebeğe şans getiriyormuş. Çünkü zaten orada ölmezse demek ki şanslıdır anlamına geliyor, anladın mı? O kadar atıyorlar defalarca ama. Atıyorlar bebeğin şansını test ediyor yani. Valla. Kız mal olursun öyle, manyak mısın? Mal oluyorlar zaten, o yüzden öyle. Mancılığa koyup fırlatacaklar çocuğu. Böyle şey mi var ya? Seninki gibi bir şey bu da. Seninkiler gibi ya. Ben çok böyle vahşet şeyler olmadım ama öyle bir şey. Hamar kabilesi diye bir kabile varmış. Erkekliğini ispat etmek isteyen kabilenin üyeleri dayak yiyor, atmıyor. Açık bir meydanda önce dans ettiriliyor. Ne kadar rezillik varsa. Aynen, önce dans ettiriyorlar. Ardından kız arkadaşları ve ailenin büyükleri tarafından sopayla dövülüyor. Seninki baksana. Ataerkilliğin kölesi olmuşlar. Benimki bayağı kadın darmadan. Feminizm abi. Adam alıyor, vuruyor yani. Kadını dövebiliyor adamı. Ve iyiymiş ama. Ve evet, oluşan yaralar da erkek için gurur oluyormuş hani, anladın mı? Tabii. Benim karım yaptı onları. Türkiye'de de vardır bunlarla övünce. Karım beni bıçakladı. Karım burnumu kesti. Bizim erkekler de Hamar kabilesinden galiba. Bizim erkeklerin bir kabileden oldukları kesin de nereden oldukları hiç belli değil. Bak, Himba kabilesi var. Himba kabilesi çıplak kadınlar kabilesi olarak biliniyor. Genelde kabileler çıplak ama zaten. Evet. Kabilede kadınlar bir çocuk doğurmaya karar verdiğinde kutsal saydıkları bir ağacın altına gidiyorlar. Evet. Sonra bekliyorsun ki gelecekteki çocuğun, yani doğurmak istediğin gelecekteki çocuğun sana bir şarkı mırıldansın. Sana bir şarkı söylüyor.
duyuyor çocuk. Ama çocuk şarkı söylemezse, yani o vahiy gelmezse ona hamile kalamaz. Kalamıyorsun. Yok. Çocuk o şarkıyı kadın orada duyana kadar o ağacın altında Duyuyorlar mı? duyuyorlarmış. Artık beste yapıyor, oturuyordur, yapıyordur, anladın mı, kendi kendine. Çünkü yapamasa çocuğu yapamayacak. Kabul edilmiyor. Sonra şarkıyı duydu. Hemen eve geliyor koşa koşa. Kocam. Evet. Şarkı çaldı. Şarkı geldi diyor. Adama şarkıyı söylüyor. Adam da acısına Sonra uygun. çiftleşiyorlar. Çiftleştikten sonra doğuyor ya. Çocuğun doğum tarihi, çocuğun doğduğu tarih değil, şarkının kadına geldiği tarihten alınıyor. Şarkı geldiğinde çocuğun yaşı o tarihten itibaren hesaplanıyor. Bu şarkı artık ailenin tüm bireylerine öğretiliyor. Mesela atıyorum çocuk yere düşüyor. Bu şarkıyı söylüyor. Çocuk Düşüyor. evet, Başında bu şarkıyı söylüyor. Çocuk mesela ilk yürüyor, bu şarkıyı söylüyorlar. Çocuk kötü bir şey yapıyor mesela, kızacaklar, şarkıyı söylüyorlar falan. Çocuk neyin, o şarkının hangi tepkiyle söylenildiğini nasıl anlıyor? Anlıyor. Sinirliyken daha bağırarak söylüyor. Mutluyken daha Endonezya. genel. Endonezya'da hem kadınlar hem erkekler düğünden önce 2 adet diş dolgusu yaptırıyorlarmış. Niye? Öfke, açgözlülük, kıskançlık, haset gibi kötü hislerin kendilerinden uzak tuttuklarına inanıyorlar bunu yapan. Bende 3 tane dolgu var. Ama özel yönden hiçbir söylüyor hasetliğim, sana. fesatlığım geçmiş değil yani. Öfken yok. Var, öfkem de var. Sonuna kadar var. Bir dolgu daha yaptırsam belki o da geçer. Ama düğünden önce diyor, salak sen evde kaldın diye için etki etmiyordur. Evlensen Evlenmeden önce o zaman komple bir dolgulanmam lazım. benim de yaptırmam. Evet. Var mı başka? Yok, başka yok. Bitti. Oldu. Oldu. Bir sonraki bölümde, bir sonraki sapan konularda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.